Merhaba arkadaşlar, Doki Doki'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son salı gününde kalmıştık. Şimdi bakalım bugün bizi neler bekleyecek? Birisi gelecek mi, gelmeyecek mi? Yoksa Monika'ya takılmaya devam mı edeceğiz? Bakalım nasıl olacak. Salı, güneş penceremden içeri sızıyor. Odanın içindeki toz zerreleri havada tembelce dans ediyordu. Fiziksel olarak kendimi çok daha güçlü hissediyordum. Baş dönmelerim geçmişti. Göğsümdeki o tuhaf ağrı tamamen kaybolmuştu. Ancak içimde giderek büyüyen, tanımlaması zor bir huzursuzluk vardı. Dün bütün gün kimse gelmemişti. Monika bunu sınav haftası diyerek çok mantıklı bir şekilde açıklamıştı. Ama bugün de okul çıkış saati geçeli saatler olmuştu ve alt kattan hiçbir ses gelmiyordu. Sanki dünyanın geri kalanıyla olan bağlantım tamamen kopmuş. Sadece bu odaya, bu vanilya kokusuna ve Monika'nın varlığına hapsolmuş gibiydim. Monika'nın bana gösterdiği o inanılmaz şefkat, benimle uyuması, bana kendi elleriyle bakması harikaydı ama neden Zoe bana tek bir mesaj bile atmıyordu? Neden beni görmeye gelmiyordu? Dediğimiz anda kapı açıldı ve Monika elinde taze demlenmiş çay tepsisiyle içeri girdi. Bugün de okula gitmemişti. Bütün gününü aşağıda sözde kulüp işlerini telefondan hallederek ve bana yemek hazırlayarak geçirmişti. Ha bak yemeğimizi yaptı Monika. Misafir kabul etmiyoruz herhalde, o yüzden kimseyi çağırmıyor. Günün çayı geldi. Bugün biraz zencefil ekledim. Günün çayı geldi. Bugün biraz zencefil ekledim. Bağışıklığını güçlendirmesi için. Teşekkürler Monika. Sesimdeki o isteksiz ve düşünceli tonu anında fark etti. Tepsiyi bırakıp dikkatle yüzüme baktı. Ayaz, neyin var? Canın bir şeye mi sıkkın? Monika, bugün de mi kimse gelmeyecek? Kızların sınavları olduğunu, meşgul olduklarını biliyorum ama en azından söylenin uğramasını bekliyordum. Monika'nın kaşları anlık olarak çok hafifçe çatıldı. Ama bu ifadeyi saniyeler içinde o şefkatli maskesiyle örttü. Sayuri'nin dünkü ödevlerini hala bitirmediğini söylemiştim ya sana. Eğer o bitmek bilmeyen enerjisiyle buraya gelirse seni çok yorar. Doktorlar burcu istirahat... Lütfen Monika. Sözünü hafifçe ama kararlı bir şekilde kestim. Bana ne kadar iyi baktığını biliyorum. Sana ne kadar teşekkür etsem az. Ama Sayuri benim çocukluk arkadaşım. Hastanede günlerce sandalyede uyumuş benim için. Hatta uyumamış. Onu görmemek beni gerçekten kötü hissettiriyor. En azından sadece Sayuri gelse, onu yarım saatliğine de olsa görsem gerçekten bana çok iyi gelecek. Hem sen de biraz dinlenmiş olursun. Monika bir an duraksadı, gözlerini kaçırdı. İçinde bir şeyleri tattığı çok açıktı. Beni üzmekle sınırları bozmak arasında kalmıştı. Derin bir iç çekti ve gülümsedi. Ama o dünkü doğal tebessümden biraz daha gergindi. Peki, madem bu kadar istiyorsun, onun moralinin senin iyileşmene katkısı olacağını düşünüyorsan ona mesaj atarım. Bir saate kadar burada olur. Oha, bir saat uzakmış bayağı. Ama söz ver, kendini çok yormayacaksın, tamam mı? Söz veriyorum. Çok teşekkür ederim Monika. Monika bana son bir kez bakıp odadan çıktı. Kapı kapandığında nedense derin bir nefes verme ihtiyacı hissetmiştim. Bana da oluyor bazen. Gerçi eskiden çok oluyordu, şu an pek olmuyor da. Böyle bir anda bir yapıp böyle derin bir nefes verince sanki gerçekten nefes vermiş gibi hissediyordum. Stres alakalı herhalde. Ayaz. Kapı açılır açılmaz Sayuri odaya girdi. Üzerinde okul üniforması vardı, nefes nefeseydi. Belli ki Monika'nın mesajını alır almaz koşarak gelmişti. Yatağın kenarına gelip kollarını anında boynuma doladı. Seni o kadar çok özledim ki seni göremediğim için okulda resmen hayalet gibi dolaşıyordum. Monika ödevlerimi bitirmeden gelemeyeceğimi söylediğinde o matematik soruları nasıl boğuştuğumu bir bilsen. Matematik sorusu dediği şey değil mi? 2 artı 2. Onun o tanıdık, güneş gibi kokusunu içime çekerken kollarımla ona sıkıca karşılık verdim. Ben de seni çok özledim Sayuri. Sesini duymak buraya gerçekten hayat getirdi. Benden yavaşça ayrıldığında odanın içine şöyle bir süzdü. Nasıl hissediyorsun? Monika sana iyi bakıyor mu? Yani tabii ki iyi bakıyordur. O Monika sonuçta. Ama sen nasılsın? Fiziksel olarak çok daha iyiyim. Ve evet, Monika gerçekten inanılmaz biri. Aklıma dün gece Monika ile bu yatağı paylaşmamız, bu karanlıkta birbirimize söylediğimiz felsefi sözler ve el ele uyumamız geldi.
Ama bunları Sayori'ye anlatamazdım. Bu sadece ikimize ait gizli bir şeydi. Eğer anlatsaydım Sayori'nin o masum dünyasını sarsabilirdi. Kötü bir amaçla bir şey yapmadın aslında ama belki yanlış anlayabilirdi sadece. Benim için kendi hayatımı resmen durdurdu. Yemeklerimi hazırlıyor, ilaçlarımı aksatmıyor. Ona gerçekten büyük bir minnet borçluyum. Sayori'nin gözlerinde bir anlığına tuhaf bir duygu belirdi. Rahatlama mıydı yoksa çok ufak bir kıskançlık mı? Bence kıskançlıktı. Her ikisi de belki de. Biliyorum, o hepimizden daha güçlü ve sorumluluk sahibi. Senin en güvende olduğun yerin burası olduğunu biliyorum ama yine de insan en yakın arkadaşının yanında istiyor işte. Yatağın kenarına oturup ellerini dizlerinde birleştirdi. Parmaklarıyla oynuyordu. İyi ki o gün beni kulübe sürüklemişsin Sayri. Senin yerin hep çok ayrı olacak. Monica bana ne kadar iyi bakarsa baksın, seninle ettiğimiz bu sohbetlerin, senin o neşenin yerini hiçbir şey tutamaz. Sayri utangaç bir şekilde kıkırdadı. Omuzlarını hafifçe silkti. Şapşal, beni utandırıyorsun. Hatırlıyor musun? Küçükken sen ne zaman hasta olsan, annem beni sana yaklaştırmazdı. Sana da bulaşır derdi. Ama ben seni yalnız bırakmaya hiç dayanamazdım. Nasıl unuturum? İlkokulda su çiçeği çıkardığım o haftayı hatırlıyorum. Odama girmen yasaktı ama sen her okul çıkışında bizim evin arka bahçesine gizlice girip pencereme taş atardın. Sayuri kahkaha attı. Gözleri o eski güzel günlerin arasıyla parlıyordu. O anlatınca ben bile gülümseyerek okudum ha. Evet ve camı açtığında sana kağıttan yaptığım uçakları fırlatırdım. İşlerinde çabuk iyileş, sensiz eve yürümek çok sıkıcı. Yazdığıma korkunç resimleri koyardım. O resimlerin korkunç olduğu konusunda haklısın. Bir keresinde çizdiğin köpeği yaratık sanmıştım. Hey, ben sanatımı icra ediyordum orada. Sırf sen mutlu ol diye en sevdiğim kırmızı boyamı bitirmiştim. Ya kıyamam sana. İkimiz de gülmeye başladık. Odanın içindeki o ağır melankolik hava Sayeri'nin varlığıyla tamamen dağılmıştı. Onunla konuşurken kelimelerimi seçmek zorunda kalmıyordum. Psikolojik bir savaşın, felsefi bir tartışmanın içinde değildim. Bak bu da ayrı bir rahatlık. Ne dediğine dikkat etmeden direkt konuşabilmek çok büyük özgürlük. Tanıdığın insanlarla yapabiliyorsun ancak. Güvendiğin insanlarla. Sadece bendim. Onun çocukluk arkadaşıydım. Gülüşmelerimiz yavaş yavaş dindiğinde Soheri bana doğru biraz daha yaklaştı. Lan herkes de yatakta bize yaklaşıyor ya. Böyle çok edepsiz bir şeymiş gibi oldu da. Yok yani yanımıza yapıyor. Hastanın yanına yaklaşıyor. Bakışları yumuşadı. O şapşal hali yerini daha durgun, daha derin bir ifadeye bıraktı. Ayaz. Seni o gün kulübe getirirken içten içe sadece benimle daha fazla vakit geçirmeni istemiştim. Aha itiraf. Kendi bencilliğimdi biraz. Büyüdükçe aramızdaki mesafenin açılmasından çok korkuyordum. Bencilce falan değildi Sayri. Bu hayatımda verdiğim en iyi karardı. Elini yavaşça yorganın üzerine koydu. Dokunmakla dokunmamak arasında kararsız kalmış gibiydi. Bak nasıl utanıyor, nasıl kızardı, gözünü kaçırıyor. Sonunda usulca uzanıp elimi tuttu. Monica'nın o kendinden emin, sıkı dokunuşunun aksine Sayuri'nin eli titriyordu ve çok daha narindi. Senin etrafında olmak, seni her gün görmek benim için çok önemli. Sen sadece benim çocukluk arkadaşım değilsin. Sen yani... Yanakları domates gibi kızarmıştı. Gözlerini benden kaçırıyor ama elimi bırakmıyordu. Arkasından kuracağı cümleyi biliyordum. Bunu kendi şapşal tarzıyla dile getirmeye çalışması o kadar tatlıydı ki. Sen de benim için çok özelsin. Lütfen cümleni tamamlama, böyle daha tatlısın. Yo, tamamlasın. Benim için ne ifade ettiğini biliyorsun. Bu dünyada senin yerini kimse dolduramaz. Sayuri'nin gözleri doldu. Kocaman gülümsedi. Gerçekten mi? Bunu duymak göğsümdeki o sıkışmayı tamamen yok etti. Söz ver bana. Tamamen iyileştiğinde okula döndüğün ilk gün eve birlikte yürüyeceğiz. Bana o penceremden attığım uçak kağıtlarının hikayesini anlatacaksın yine. Söz veriyorum Sayuri. İlk gün yol boyunca senin o korkunç resimlerinde dalga geçeceğim. Odanın kapısı açıldı.
geldi. Monica elinde küçük bir kurabiye tabağıyla içeri girdi. Sawyer tabağıyla. Gözleri anında Sawyer'in tuttuğu elime kaydı. Yüzündeki o şefkatli gülümseme bir milisaniye bile oynamadı. Ama odadaki sıcaklık bir anda birkaç derece düşmüş gibi hissettim. Ölmüyorum umarım. Sawyer'in en sevdiği çikolatalı kurabiyelerden getirmiştim. Sawyer aniden irkildi. Elimi sanki eli yanmış gibi hızla bıraktı ve yataktan biraz uzaklaştı. Monica, hayır, hiç bölmedin. Biz de sadece çocukluk anılarımızdan falan bahsediyorduk. Kurabiyeler mi? Çok teşekkür ederim. Monica tabağı komodine bıraktı ve Sawyer'e o kibar, başkancı gülümsemesiyle baktı. Ne kadar güzel. Ayaz'ı bu kadar neşelendirdiğin için teşekkürler Sawyer'e. Ama sanırım yarım saat doldu. Ayaz'ın birazdan ilaçlarını alıp sessiz bir ortamda dinlenmesi gerekiyor. Ritim bozukluğu için ekstra efor sarf etmemesi şart, biliyorsun. Sawyer'in yüzündeki o neşeli ifade hafifçe soldu. Bakışları yere düştü. Bak nasıl duygulandı. Duygu oldu. Doğru. Doğru. Onu yormamalıyım. Zaten benim de eve gidip o bitiremediğim tarih ödevine bakmam lazım. Sawyer çantasını sırtına taktı. Bana dönerken yüzüne o eski, güneşli gülümsemesini zorla yerleştirmeye çalıştı. Ama gözlerindeki hüznü görebiliyordum. Duran bunu da Sawyer sesiyle okumaya çalıştı. Görüşürüz Ayaz. Sözümüzü unutma, tamam mı? Ve Monica, ona bu kadar harika baktığın için gerçekten teşekkür ederiz. Sen olmasan ne yapardık bilmiyorum. Lafı bile olmazsa göre bizim için çok değerli. Bulunmaz Hint kumaşı gibiyim. Sawyer bana son bir kez el sallayıp odadan hızla çıktı. Kapı arkasından kapandığında odada yine Monica ile baş başa kalmıştık. Monica yatağın kenarına, az önce Sawyer'in oturduğu yere oturdu. Eliyle az önce Sawyer'in tuttuğu elimi usulca okşadı. Eski anıları konuşmak seni biraz yormuş gibi görünüyor. Hadi şimdi ilaçlarını içme vakti. Sesi her zamanki gibi yumuşaktı. Ama gözlerindeki o dipsiz yeşil karanlık bana bir şeyleri anlatmaya çalışıyordu. Orman gibi gözleri var bak. Bu odaya benden ve ondan başka hiçbir anının, hiçbir kişinin girmesine asla izin vermeyecek. Dedi. Ertesi gün, çarşamba, öğleden sonra. Tık 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 tık. Çarşamba. Gözlerimi penceremden içeri dolan parlak bir öğleden sonra güneşiyle açtım. Hastanenin o soğuk kapısından çıkıp Monica'nın bu vanilya kokulu odasına geleli yaklaşık 6 gün olmuştu. 6 koca gün. Zaman algım yavaş yavaş değişiyor. Dışarıdaki dünyanın hızıyla buradaki sessiz akış birbirine karışıyordu. Artık yataktan kendi başıma doğrulabiliyor, odanın içinde kısa adımlarla yürüyebiliyordum. Yatakta hafifçe doğruldum ve derin bir nefes aldım. Dün gece Sawyer odadan çıktıktan sonra içime çekiyor o tuhaf karanlık, o paranoyakça düşünceler, sabahın bu taze ışığıyla birlikte zihnimde yankılandı. Bu odaya benden ve ondan başka hiçbir aranın, hiçbir kişinin girmesine asla izin vermeyecek diye düşünmüştüm. Ellerimle yüzümü ovuşturdum. Kendi kendime acı acı gülümsedim. Tanrım ne kadar aptalım. Nasıl böyle hastalıklı, böyle nankörce bir düşünceye kapılabilmiştim. Monica 6 gündür bu evin kapısından bir adım bile dışarı atmadı. Benim için okulunu dondurdu, devamsızlık yapıyor, kulüp başkanlığını sadece telefon ekranından yürütüyor. Geceleri kanepede uyumak yerine yanıma kıvrılıyor. Nefesimi dinliyor. Sırf ben bir yudum su istediğimde anında uyanabilmek için. O beni hapsetmiyordu. O hayatımda karşıma çıkan en fedakar, en melek insandı. Kendi zihnimin yarattığı o karanlık şüpheler için kendimden iğrendim. Hoş geldin Monica. Kapı açıldı ve Monica yüzünde kocaman, aydınlık bir gülümsemeyle içeri girdi. Bugün de okula gitmemişti. Uyanmışsın Ayaz. Bugün harika görünüyorsun. Yanaklarına renk gelmiş sonunda. Sana harika bir haberim var. Hazırlan. Birazdan misafirimiz geliyor. Misafir mi? Kim geliyor? Natsuki. Şaşkınlıkla gözlerimi kırpıştırdım. Monica'nın kendi isteğiyle birini buraya davet etmesi pek beklediğim bir şey değildi. Niye ki? Elinden geleni yapıyor senin iyi ol diye. Nankör köpek. Natsuki mi? Sen mi çağırdın? Ama dün insanların beni yormasından korktuğunu söylemiştin. Aynen niye çağırdın şimdi? Monica yatağın kenarına oturdu.
Elimi nazikçe tuttu. Bakışları o kadar içten, o kadar şefkatliydi ki az önceki kendi kendime ettiğim sitemde ne kadar haklı olduğumu bir kez daha anladım. Biliyorum, dün biraz fazla korumacı davrandım, değil mi? Ama Sawyer ile konuşurken yüzündeki o tarifsiz mutluluğu, o gülümsemeyi gördüm. Seni sadece yatakta dinlendirerek ve dünyadan izole ederek geliştirebileceğimi sanıyordum. Ama fark ettim ki bir hastanın en büyük düşmanı yalnızlıktır. Senin o neşeli anlara, kulüp üyelerimizin o gürültülü enerjisine de ihtiyacım var. O yüzden bugün Natsuki'yi aradım ve okul çıkışı doğrudan buraya gelmesi için onu özel olarak davet ettim. O harika cupcake'lerinden yapmasını da rica ettim. Eminim bu midene ve ruhuna çok iyi gelecektir. Bu, bu sözler kalbime sıcacık bir su gibi serpti. İşte Monika buydu. Benim mutluluğum için kendi kurallarını bile esnetebilecek kadar düşünceli bir kız. Monika, sen gerçekten inanılmaz birisin. Benim için bu kadar ince düşünmen, 6 gündür benim için kendi hayatını durdurdun. Sana ne kadar teşekkür etsem az. Monika hafifçe kızardı ve kıkırdadı. Elimi usulca sıktı. Şşt, beni utandırıyorsun. Senin gülümsemen benim için her şeye değer. Hadi sen biraz toparlan. Ben aşağı inip çay suyunu koyayım. Neredeyse damlamak üzeredir. Natsuki'den bahsediyor. Monika odadan neşeyle çıktıktan sadece 20 dakika sonra aşağıdan şiddetli, üst üste basılan bir kapı zili sesi duyuldu. Natsuki. Ardından o tanıdık, gürültülü ayak sesleri merdivenleri döverek yukarı çıkmaya başladı. Kapı hızla açıldı ve Natsuki elinde küçük pembe bir kutusu ve sırtında devasa okul çantasıyla odaya daldı. Nefes nefeseydi. Yanakları hafifçe pembeleşmişti. Heh, geldik işte. Monika telefonda o kadar ısrar edip lütfen Ayaz için o harika tatlılarından yapar mısın? Sadece senin elinden çıkanları yemek istiyor diye yalvarmasaydı hayatta gelmezdim, tamam mı? Sırf kulüp başkanımız ve senin o mızmız miden rica etti diye buradayım. Hoş geldin Natsuki, ben de seni gördüğüme çok sevindim. Natsuki çantasını sandalyenin üzerine fırlatıp elindeki kutuyu kucağıma bıraktı. Gözlerini kaçırarak kollarını göğsünde kavuşturdu. İyi bari ölmemişsin. Yüzün ilk güne göre çok daha iyi duruyor. Aç hadi şunu da ye. İçinde özel çilek dolusu koydum. Senin gibi günlerdir yatan birinin bile iştahını açar. Oha. Kutuyu açtığımda kusursuz şekillerde pişirilmiş, üzerleri çilek kremasıyla süslenmiş taze cupcake'ler bana bakıyordu. Kokusu odanın bütün havasını değiştirmişti. Bunlar inanılmaz görünüyor Natsuki. Ciddi söylüyorum, senin elinden çıkan hiçbir şeye hayır diyemem. Natsuki burnunu havaya dikip gururla gülümsedi. Bu iltifat açıkça hoşuna gitmişti. Tabii ki diyemezsin, ben bir profesyonelim. Hadi ye de enerjini topla. Natsuki yatağın kenarına oturdu. Cupcake'lerden büyük bir ısırık aldığında lezzeti gerçekten dilimi şenlendirmişti. Okul nasıldı bugün? Sorma, tam bir felaketti. Monika zaten günlerdir yok. Kulübü sadece telefon mesajlarıyla idare ediyor. Bütün işleri bizim üstümüze yıktı. Sayılı bütün gün masasına kapanıp uyukluyor. Yuri desen o kalın ürkütücü kitaplarından birine gömüldü. 2 kelime bile etmedi. Koskoca kulüp odasında kendi kendime manga okumak zorunda kaldım. Yani kulüpte birinin benimle mangalar hakkında tartışmasına falan özlediğimden değil. Sadece çok sessizdi. Ben sessizliği sevmem. İnsanın aklına çok fazla gereksiz şey getiriyor. Evet. Natsuki'nin sesindeki o ufak çatallanmayı fark ettim. O enerjik, sinirli tavrının altında bir yerlerde kocaman bir yalnızlık yatıyordu. Sana söz, döner dönmez ilk seninle manga okuyacağım. Haklısın, ben de yalnızlıktan hiç hoşlanmam. Ben de yalnızlıktan hiç hoşlanmam. Sessizlik bazen insanın kendi düşüncelerinde boğulmasına sebep oluyor. Seni çok iyi anlıyorum Natsuki. En kısa zamanda o sessizliği bozmak için aranıza döneceğim. Döneceğim. İyi edersin. Yoksa kulüp odasını o sıkıcı kitap kurtlarının sonsuza kadar bırakmış olacaksın. Cupcake'imi bitirip arkama yaslandığımda Natsuki etrafına, Monika'nın odasına daha dikkatli bakındı. Neden? Bu ev gerçekten çok büyük ve çok düzenli.
Bir haftaya yakındır buradasın. Ailen seni merak etmiyor mu? Yani hastaneden sonra neden doğrudan kendi evine gitmedin? Onlarla hiç konuştun mu? Evet. Aslında onlardan hiç bahsetmedim değil mi? Annem ve babam şu an yurt dışındalar. Babamın işi gereği çok uzun süreli bir seyahatteler. Hastaneye kaldırıldığında doktorlar onlara ulaşmış. Annem telefonda neredeyse ağlayarak ilk uçakla döneceğini söyledi. Çok panik yapmış. Dönecekler mi? Neden hala buradasın o zaman? Monica araya girip onlarla uzun uzun konuşmuş. Durumu izah etmiş. Zaten biz komadaydık ya. Doktorlar benim seyahat etmeme ve evde yalnız kalmama kesinlikle izin vermediğini anlatmış. Ailem de benim güvenli bir yerde, Monica'nın 7/24 gözetiminde olduğumu duyunca içleri biraz olsun rahatladı. Zaten her akşam onlarla görüntülü konuşuyoruz. Aklıma annemin o telaşlı halleri gelince istemsizce güldüm. Annem her aradığında "Oğlum yemeğini bitirdin mi? İlacını içtin mi? Üşütmüyorsun değil mi?" diye resmen beni darlayıp duruyor. Babam da ekrandan "Erkek adam yatmaz, kalk 2 şınav çek açılırsın aslanım benim" falan diye takılıyor. Bazen çok boğucu olabiliyorlar ama ikisini de dünyadaki her şeyden çok seviyorum. Uzaktan da olsa onların benim için bu kadar endişelendiğini, beni sevdiklerini bilmek çok güzel bir his. Sözlerimi bitirip gözlerimi Natsuki'ye çevirdiğimde onun yüzündeki o melekli ifadenin tamamen silindiğini, adeta buz kestiğini gördüm. Bakışları kucağında birleştirdiği ellerine kilitlenmişti. Omuzları hafifçe çökmüş, bedeni küçülmüş gibi duruyordu. Odanın içine aniden ağır, soğuk bir sessizlik çöktü. "Natsuki, iyi misin? Senin ailen nasıl? Ba- Baban geçen gün kurabiyelerden veya bugünkü cupcake'lerden ona saklamadığın için sana kızmamıştır umarım." Sorum üzerine Natsuki aniden irkildi. Sanki ona dokunmamam gereken bir yerden dokunmuştum. Gözlerinde daha önce hiç görmediğim çok derin, karanlık bir korku ve acı belirdi. Bu bir Tsunder öfkesi değil, yaralı bir çocuğun savunma mekanizmasıydı. Bizimki de çok anime manga okuyor ya. Ellerini bacaklarına bastırdı. Parmak boğumları bembeyaz olana kadar eşofmanını sıktı. Babam, babam tatlı şeylerden nefret eder. Sana söylemiştim. O, o senin ailen gibi değildir yani. O senin baban gibi şakalar yapmaz. Pek arayıp sormaz. Çok çok meşgul bir adamdır. Kelimeleri ağzından zorla, sanki cam kırıkları çiğniyormuş gibi dökülüyordu. Her cümlesinde yutkunuyor, adeta boğazında büyüyen bir yumruyla savaşıyordu. Eve geç gelir, geldiğinde de genelde çok yorgun ve sinirli olur. O yüzden yemek yapmayı kendim öğrendim. Kendi başımın çaresine bakmayı. Zaten kimsenin benim için endişelenmesine ihtiyacım yok. Aniden sesini yükseltti ve başını hızla kaldırıp bana baktı. Gözleri yaşarmıştı ama çenesini inatla dikleştirmişti. "Ben kendime yeterim, tamam mı? Kimseye muhtaç değilim. Babam bana karışmıyor, ben ona karışmıyorum. O bana dokunmuyor, ben ona. Böylesi herkes için daha iyi." Bu ani paramparça edici patlaması beni şaşkına çevirdi. Sözlerindeki o sahte korumacı öfkenin altında yatan gerçeği görebiliyordum. Sevgi görmemiş, ilgiye aç, evindeki o karanlık ve muhtemelen istismarcı adamdan ölümüne korkan küçük bir kız çocuğu karşımda oturuyordu. Ailesini evini anlatırken kurduğu o kopuk cümleler aslında gizlemeye çalıştığı o koca cehennemin işareti ediyordu. Üzerine gidip yaralarını daha fazla deşmek, onu o korkunç evle ilgili yalan söylemeye zorlamak istemedim. "Natsuki, şu alttaki seçenek işe yaramaz. Sen çok güçlüsün Natsuki, aslansın kalkmasın. Kendi ayaklarının üzerinde bu kadar sağlam durabilmen, o harika tatlıları yapıp kendi dünyanı kurabilmen gerçekten hayranlık verici. Ben senin yerinde olsaydım o kadar güçlü kalamazdım sanırım. Senin bu direncine saygı duyuyorum." Natsuki'nin gözlerinden süzülmek üzere olan yaşlar duraksadı. Bana inanamayarak ufak bir umutla baktı. "Sen ciddi misin? Bana acımıyorsun veya benimle dalga geçmiyorsun değil mi?" "Asla. Sen tanıdığım en güçlü, en yetenekli kızsın." Yüzünü hızla yana çevirdi. Ama yanaklarındaki o yoğun kızarıklığı ve dudaklarındaki titreyen minnettar gülümsemeyi gördüm.
Tabii ki güçlüyüm. Bunu bilmen iyi oldu. Natsuki derin bir nefes alarak kendini toplamaya çalıştı. Omuzlarındaki o ağır yük biraz olsun hafiflemiş gibiydi. Gözlerini koluyla hızlıca sildi. Neyse ne, konuyu çok saptırdık. Ben buraya sana üzücü aile hikayeleri anlatmaya gelmedim. Sen şu karan cupcake'leri bitirmeye bak. Yarın okulda Monika'ya hepsini yedi. Benim tatlarım sayesinde ayağa kalkacak diye hava atacağım. Pek sanmıyorum. Odanın kapısı aralandı ve Monika elinde 2 fincan yeşil çayla içeri girdi. Yüzündeki o misafirperver tatlı tebessüm yerli yerindeydi. Sohbetiniz nasıl gidiyor bakalım? Cupcake'ler nasıldı Ayaz? Natsuki anında o her zamanki enerjik haline büründü. Tabii ki harikaydı. Hepsini sildi süpürdü. Buna çok sevindim. Natsuki, geldiğin için gerçekten çok teşekkür ederim. Ama dışarıda hava yavaş yavaş kararmaya başladı. Babanın senin için endişelenmesini, eve geç kalmanı istemem. Hem Ayaz'ı da yavaş yavaş uyku moduna geçmesi gerekiyor. Ayaz'ın da. Babasının lafı geçince Natsuki'nin yüzünde anlık bir kasılma oldu. Ama hızla başını salladı. Haklısın. Çok geç kalırsan sorun çıkarabilir. Zaten benim de gitmem gerekiyor. Çantasını omuzladı ve bana döndü. Kendine iyi bak Ayaz ve çabuk dön. Kulüp odasındaki o sessizliğe daha fazla dayanamayacağım. Görüşürüz Natsuki. Cupcake'ler ve her şey için teşekkürler. Natsuki hızlı adımlarla odadan çıktı ve merdivenlerden inerek gözden kayboldu. Odasında bıraktığı o tatlı çilek kokusu yavaş yavaş dağılırken Monika'nın vanilya kokusu tekrar odanın hakimi oldu. Monika yatağın kenarına bana doğru yaklaştı. Yüzünde Natsuki'nin anlattığı o acı dolu şeyleri hiç duymamış gibi son derece sakin, melek gibi bir ifade vardı. Seni böyle gülümserken görmek günün bütün yorgunluğunu alıyor Ayaz. Sana iyi gelmesine çok sevindim. Şimdi biraz dinlenmek ister misin? Ona bakarken zihnimdeki o son karelerde yıkıldı. Monika, arkadaşlarımın acılarına ve benim iyileşmeme değer veren kusursuz bir yoldaştı. Yoldaş Monika. Bu bir, bu ev bir hapishane değil. Dışarıdaki o acımasız dünyadan beni koruyan güvenli bir limandı. Şunu bir anla ya. Odanın içine gecenin o sakin, dingin havası çökmüştü. Sadece komodinin üzerindeki küçük lamba yanıyor. Odayı yumuşak ve sıcak bir sarı ışıkla aydınlatıyordu. Sesim gitti. Natsuki'nin getirdiği o enerjik rüzgar çoktan dinmiş, yerini günün getirdiği o tatlı yorgunluğa bırakmıştı. Başımı yastığa koymuş, hemen yanımda, yatağın kenarında oturan Monika'yı izliyordum. Monika yanımızda şu an. Kucağında kalın kapaklı bir defter vardı. Elindeki kalemle bir şeyler not alıyordu. Saçlarını toplamıştı. Bu haliyle o kadar doğal ve güzel görünüyordu ki. Monika, her zaman toplu değil mi oğlum zaten saç? Sesim olanın sessizliğini bozduğunda kalemi durdu ve başını yavaşça bana çevirdi. Hep toplu. Efendim, uyuyamadın mı? Bir yerin mi ağrıyor? Elindekileri zarifçe komodine bıraktı ve tüm dikkatini bana verdi. Hayır, hiçbir yerim ağrımıyor. Aksine kendimi günlerdir olduğundan çok daha iyi hissediyorum. Sadece seninle biraz konuşmak istedim. Tabii ki, seni dinliyorum. Defterini kapatıp kenara koydu ve bana doğru biraz daha yaklaştı. Bugün için sana tekrar teşekkür etmek istedim. Natsuki'yi çağırman gerçekten harika bir fikirdi. Dün Soyeri, bugün Natsuki. Onların gelip gitmesi beni unutmamış olmaları içimi inanılmaz rahatlattı. Bu dört duvar arasında dış dünyadan kopmadığımı hissettirdim bana. Monika sevgiyle gülümsedi. Sen bizim için çok değerlisin Ayaz. Onların seni unutması mümkün mü sence? Sen mutlu oldukça iyileşme sürecinde hızlanacaktır. Biliyorum ama derin bir nefes aldım ve gözlerimi doğrudan onun o güzel, zümrüt yeşil gözlerine diktim. Kızların gelip beni yarım saat ziyaret etmeleri harika, evet. Ama bütün bunlar bir yana, senin yaptıkların bambaşka bir yana, Monika. Senin bana gösterdiğin bu çabaya, bu akıl almaz gayreti gerçekten hayran kalıyorum. Monika'nın dudakları hafifçe aralandı. Beklemediği bu ani ve içten iltifat karşısında şaşırmış gibiydi.
Günlerdir bu evin dışına adımını atmadın. Okulunu, derslerini, belki de hayallerini benim için dondurdun. Bir an bile yoruldum demedin. Bir an bile yüzünü asmadın. Sadece benim nefesimi dinledin. Sadece benimle ilgilendin. Bu dünya üzerinde kimsenin kimseye kolay yapamayacağı kadar büyük bir fedakarlık. Aynen. Birileri bir şey yapıyor artık dünyada. İşte ben yaptım, ben yaptım diye geziniyorlar. Bütün dünya geneli. Senin hakkında nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Sen tanıdığım en güçlü ve en özel insansın. Sen en güçlü ve en özel insansın. Dışarıdan o kusursuz kulüp başkanı gibi görünüyorsun ama içeride kocaman melek gibi bir kalbin var. Benim gibi sıradan biri için bu kadar güçlü durman beni sana hayran bırakıyor. Monika'nın yanakları kızardı. Bakışlarını utangaçça kaçırdı. Beni bu kadar yüceltme lütfen. Ben sadece değer verdiğim insanları korumayı seviyorum. Monika uzanıp yorganın üzerindeki elimi tuttu. Baş parmağıyla elimin tersini yavaşça ve ritmik bir şekilde okşamaya başladı. Dokunuşu hem huzur verici hem de açıklanamaz derecede sahipleniciydi. Sana bakmak, seninle ilgilenmek benim için büyük değil Ayaz. İnan bana, hayatım boyunca yaptığın en anlamlı şey gibi hissettiriyor. Dışarıdaki dünya çok karmaşık, çok yorucu. İnsanlar sürekli senden bir şeyler bekliyor, sürekli bir şeyler talep ediyorlar. Ama burası, bu oda, sen ve ben, burada sadece huzur var. Size adeta bir ninni gibiydi. Göz kapaklarımın yavaş yavaş ağırlaştığını hissediyordum. Onun haklı olduğunu biliyordum. Dışarıdaki o gürültülü hayata dönme fikri şu an bana Natsuki'nin o acı dolu evini veya o yalnız günlerini hatırlatıyordu. Burası ise gerçekten güvenli bir limandı. Haklısın Monika. Senin yanındayken kendimi gerçekten güvende hissediyorum. Monika elimi yavaşça dudaklarına Monika elimi yavaşça dudaklarına götürdü ve parmak eklemlerime çok hafif, tüy gibi bir öpücük kondurdu. Ne oluyor lan? Her geçen gün daha da güzelleşiyor. Bu temas içimi titretmişti. Yani de titreme. Artık uyuma vakti geldi tatlı uyuyam. Vücudunun toparlanması için o derin uykulara ihtiyacım var. Tatlı uyuyam. Yavaşça ayağa kalkıp komodindeki gece lambasına uzandı. Bu gece de yanımda olacaksın değil mi? Bizimki de alıştı ha. Bu gece de buradasın değil mi Monika? Bunu sorarken sesindeki o çocuksu muhtaçlığı gizleyememiştim. Monika'nın yüzünde karanlığın içinden bile seçilebilen o sonsuz bir tatmin ve şefkat duygusu belirdi. Söz vermiştim, hatırlıyor musun? Sen uyanana kadar hiçbir yere gitmeyeceğim. Şimdi biraz yana kay bakalım. Oo. Gece lambasının tık sesiyle oda karanlığa gömüldü. Hemen ardından yatağın diğer tarafındaki örtünün havalandığını ve Monika'nın o tanıdık sıcak bedeninin yanıma kıvrıldığını hissettim. Dün geceki gibi hiç tereddüt etmeden elini uzatıp parmaklarını benimkilere kenetledi. İyi geceler Ayaz. İyi geceler Monika. Vanilya kokusu genzime dolarken dış dünyayı tamamen kapının ardında bıraktım. Zihnimdeki tüm sesler sustu ve kendimi tamamen Monika'nın o kusursuz, güvenli dünyasına teslim ederek uykuya daldım. Hop, kayıt vakti. Burada da bu bölümün sonuna gelirim arkadaşlar. Bu arada MC ile Monika'nın yattığı gibi evli çiftler yatmıyordur büyük ihtimalle. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yorumlarınız ve beğenileriniz için çok teşekkürler. Video biraz kısa olmuş olabilir. Gece saat 1'de çekiyorum videoyu. Yarına yetiştirmem lazım. Editi var, render'ı var. Ve başka bir işle de uğraştığım için hani onu da yetişsin istiyorum. Umarım onu da beğenirsiniz geldiği zaman. Şimdiden bu bölüm için iyi eğlenceler olmuştur. Ve diğer bölümler için de iyi eğlenceler. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.